Belki de bugüne kadar yediğiniz en iyi kuru köfteyi yapacağız. Bunun için birkaç kritik adım var. Bunlardan bir tanesi kıyma seçimi. Kasaba gidiyorsunuz. Kasaptan en iyi, en doğru kıymayı alabilmek için o en sempatik sesinizle bana dananın döş kısmından yarım kilo kıyma ver diyorsunuz. Ben kıymalarımı böyle ayarlattırıyorum. 250 gram, 250 gram. Bir soğan, bir yumurta, 3 dilim bayat ekmek, yarım bağ maydanoz, baharat olarak karabiber, kimyon ve tuz kullanacağız. Ayrıca bir kaşık da una ihtiyacımız olacak. Tarife başlayalım hızlı bir şekilde. Mutfak robotumuzla şurada 3 dilim ekmek var. Şimdi bakın şöyle bir kafalarda hep kafa karışıklığı oluyor. Koray, köfte yaparken ne kadar ekmek kullanmalıyım ya da galeta unu kullanmalıyım? Bakın oran her zaman için ama her zaman için ne kadar kıyma kullanıyorsanız onun %15'i kadar galeta unu veya ekmek kullanacaksınız. Bayat ekmek. Yani yarım kilo kıyma kullanıyorsanız 75 gram kadar bayat ekmek kullanacaksınız. Şimdi hemen ekmeklerimi köşeleriyle birlikte evet gayet iyi durumdayız. Rendenin evdeki en dandik rendemizle ince bölümüyle bir soğanı rendeliyoruz. Yalnız bakın ince bölümü önemli çünkü suyu ihtiyacımız var. Ne kadar sulu olursa o kadar lezzetli olur. Bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kimyon, bir buçuk çay kaşığı tuz. Her ne kadar rendenin ince bölümünü kullansam da bakın gözümden böyle büyük parçalar kaçmış olabilir. Sizin de kaçabilir. Onu mutlaka çıkartıyoruz. Bir yumurta. Soğanı, ekmeği, baharatları, yumurtayı önceden böyle yoğuruyoruz ki köfteyi yerken ağzımıza soğan taneleri, ekmek parçaları gelmesin, keyifli yiyebilelim diye. Sıra kıymalara geldi. Şu 250 gram kıymamız. Bu da diğer 250 gram. Toplam 500-550 gram kıyma. Çok iyi yoğurmamız lazım. Ne zamana kadar yoğuracağız Koray? Soğan ve ekmek tanelerinin gözle görülmeyecek kadar kıymanın içinde kaybolana kadar. Her zaman söylediğim gibi mutfak stres atma alanımız. Kıracağız, dökeceğiz, bütün stresimizi atacağız. Gördüğünüz gibi iyice sıkılaştı kıymamız. Sıra maydanozlara geldi. Yarım bağ maydanoz. Gayet iyi gidiyoruz. Hızımız iyi, moralimiz yerinde. At maydanozları içine. Streçleyelim. Sizden sadece yarım saat istiyorum. Yarım saat dolapta dinlendireceğiz. Bak maydanozları da karıştırmadık. Dikkat edin. Mutfakta köle değiliz. Ağzımız, burnumuz kurudu. Hemen şöyle bir yudum kolamızdan içelim. Devam. Bir limon. Bir kırmızı soğan. Hemen hemen bir çay kaşığı kadar sumak. Şimdi bunun yanına şöyle bir sumaklı soğan salatası yakışır. İnce ince kıyın, doğrayın soğanınızı. Evet. Hemen bir cam kase. Şöyle iyice ayıralım soğanları. Çok güzel. Şimdi limonun 1/3 bana lazım. Lezzetli bir soğan salatası yiyebilmemiz için soğanı yumuşatmamız lazım. Bunun için de limonun asitliğinden ve tuzdan faydalanıyoruz. Şöyle iyice soğanı sıkalım. Harika. Sıra maydanozlarda. Maydanozlar da oyun içine girsin. İyice harmanlayalım. İyice birbirine karışsın. Yakışıklılığımızdan hiçbir ödün vermeyelim. Şöyle 2 limon parçası. Evet.
Harika. Bu arada sadece yarım saat bekledik. Şu yakışıklıyı böyle almanın zamanı geldi. Streçten kurtul. Ve iyice maydanozla kıymayı birleştir. Dikkat ederseniz maydanozu diğer malzemelerle birlikte yoğurmadım. Çünkü kıymanın köftenin içinde kaybolup gitmesini istemedim maydanozun. Köftenin son haline bakalım. Bakın soğandan ekmek tanesine en ufak bir eser yok. Pürüzsüz. Artık şekil verme zamanı geldi. Yuvarlıyoruz. Şu 1, 2, 3, 4 ve 5. 1 yemek kaşığı un. Kapat kapağını. Çok zarar vermeden yavaşça çalkala. Unladığımız köfteleri al. Yeniden unla. Ya dikkat ederseniz beşer beşer yapıyorum ki çok fazla un kullanmamak için ve köftelerim zarar görmesin diye. ...11... ...12... ...13... ...ve 14... Sadece 15 dakika kendini toplasın diye buzluğa atıyoruz. Sadece 15 dakika. Ocağımın en büyük gözü en güçlü şekilde yanıyor şu anda. Bakın kıstım, ortaya getirdim. Ortada yağımızı ısıtacağız. Böyle kızgın bir yağ istemiyorum. Ayçiçek yağı kullanıyoruz. Köfteye buzluğa koymamız sizi yanıltmasın. Sadece 15 dakika geçti. Bakın hala yumuşak ama kendini toplamış durumda. Bu arada yağımız ısındı. Köfteleri yavaş yavaş. Bakın zaten görüntüden de yağın ısısını, ocağın ısısını anlayabilirsiniz. Böyle çok yüksek bir ısıda köfteleri kızartmıyorum. Benim için bu kadar köfte yeterli. Geri kalan dolaba fazla yağını almak için havlu kağıt. 5 dakika geçti. 5 dakika sonraki köftenin görüntüsü kesinlikle yanacak diye bir korkum yok. Çünkü ocağımın ısısını ayarladım. Yavaş yavaş pişiriyorum. Bu arada şu çıkan fazlalıkları yağımdan alıyorum ki yağımı bozmasın, köftenin tadını bozmasın ve yağ daha sonra yine kullanabileyim diye. Ve toplam 10 dakika oldu şu anda. Görüntü bu. Artık alma zamanı geldi. 10. dakikada gördüğünüz gibi çok kısa pişirmedim. Yavaş yavaş 10 dakikada kısalttım. Evet, kullandığımız kıyma çok önemli. Ne kadar yoğurduğumuz çok önemli. Köfteyi kızartmak da en az onlar kadar önemli. Bak en ufak bir çatlama, en ufak bir açılma yok. Doğru yaptığımızı buradan anlıyoruz. Ve pişti pişmeciler için çok sıcak yalnız. Dumanı belli. Bak maydanozun oranını görüyor musunuz? Tam inanılmaz sıcak. Salatamın ekşiliğini artırmak istiyorum. Onun için sumak kullanıyorum. Artık ne kadar kullanacağız size kalmış. Bolca zeytinyağı. Nasıl oldu görüntü? Sıkıştıralım. Tabak alır. Nasıl? Tablo gibi tabak oldu değil mi? İlk lokma size ait. Her zamanki gibi. Bak. Hala dumanın üstünde görüyor musunuz? Evet. Biraz da soğan takviyesi. Bu sefer harbi çok baba bir lokma oldu. Canınız mutlaka çekiyordur ama yapacak bir şey yok. Mutfağa gireceksiniz. Çünkü teknoloji daha o kadar ilerlemedi size ikram edeceğim kadar. Açın ağzınızı. Açın ağzınızı. Öf. Sadece öf. Salata var ya. Şovun şovu. Hani kelimelerin kifayetsiz kaldığı anlar vardır ya. Köfte o kadar iyi ki beni şiire bağlattı. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Daha fazla uzatmayacağım. Canınızı çektirmeyeceğim. Vallahi aklı olan girsin mutfağa. Bir de şu şekil yapsın bakalım köfteyi. Ondan sonra da
Yorumlarda teşekkürleri bekliyorum. Ya Koray nasıl bu kadar çok iddialı konuşuyorsun? Bu kadar mı güzel oldu diyenler, kafasında soru işareti olanlar, bana kıl olup uyuz olanlar şu anda. Sizler de buyurun Hodri Meydanı girin mutfağa, yapın. Olmazsa yorumlar açık. Yazın buyurun. Kendimi durduramıyorum ya. Vallahi durduramıyorum. Şimdi siz ben tabağa dokunmuyorum, yemiyorum zannediyorsunuz değil mi? Oysa ki yandan otlanıyorum. Bu arada o izleyip abone olmayan vicdansızlar. Size sesleniyorum size. Olmayın bakalım. Nereye kadar olmayacaksınız? Hepimize yine sağlık. Tekrardan selamlar.